Herkese merhabalar. Bu videomuzda MPU 6050 ivme sensör ve jiroskop hakkında bilgi vereceğim. Nedir MPU 6050? 3 eksenli bir ivme ölçer ve 3 eksenli bir jiroskop sensörünü tek bir çipte birleştiren 6 serbestlik derecesine sahip bir hareket sensörüdür. Nedir 6 serbestlik derecesi? 3 boyutlu uzayda katı bir cismin 6 mekanik hareket serbestliği anlamına gelir. InvenSense firması tarafından üretilmiştir. İvme sensörleri X, Y, Z eksenlerinde hareketi ve yerçekimi kuvvetini ölçer. Jiroskop ise X, Y, Z eksenlerinde açısal hızları yani derece bölü saniye şeklinde ölçüm yapar. MPU 6050'de dahili bir DMP yani dijital hareket işlemcisi de vardır. Bu sayede ivme ve jiroskop verilerini işleyip birleştirerek daha doğru sonuçlar elde edebiliriz. MPU 6050'yi daha yakından görecek olursak yakınlaştıralım. Şu şekilde daha yakından görme imkanımız var. İsterseniz önce bu ivme ölçer nasıl çalışır onu bir görelim. Daha sonra da ivme ölçerin özelliklerinden bahsedelim. Evet, ivme ölçerin nasıl çalıştığını anlatabilmek için bizim eğitim sitemizden devam edelim. Eğitim sitemiz içerisinde MPU 6050 ivme ve giro sensörü nedir, nasıl çalışır isimli bir makalemiz var. Bunun içerisinde nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiyi anlattık. İsterseniz buradan anlatmaya başlayalım. MPU 6050 içindeki MEMS yani mikro elektro mekanik sistemler sayesinde hareket algılaması yapar. Bu yapı bir silikon yonga üzerine inşa edilmiş, mikro işlenmiş bir yapıdır. İvme ölçer cismin doğrusal hareketini tespit eder, sallanma, düşme, eğilme gibi ve buna göre de verileri gönderir. Bakın burada bir çalışma şekli var ivme ölçerin. Burada asılı bir kütle, sabit plakalar, silikon bir levha alt tarafta, polisilikon yaylar ve kapasitenin değişimini buradan animasyonlu bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu yapı polisilikon yaylarla askıya alınmıştır. Yapının X, Y veya Z eksenleri boyunca ivmelendiğinde sapmasına izin verir. Sapma sonucunda sabit plakalar ile askılı yapıya bağlı plakalar arasındaki kapasitans değişir. Kapasitanstaki bu değişim o eksen boyunca ivmelenmeyle orantılıdır. Sensör bu kapasitans değişimini işleyerek analog çıkış voltajına dönüştürür diyebiliriz. Peki bunun içindeki jiroskop nasıl çalışır? Jiroskop cismin açısal dönüşünü ölçer. Yani sağa sola dönüş, yuvarlanma gibi. MEMS sensörü sürekli salınımlı bir hareketle korunan, şekilde işaretlenmiş olan M1, M2, M3 ve M4 olmak üzere 4 parçadan oluşur. Yatay düzlemde aynı anda içe ve dışa doğru hareket ederler. Yapıyı döndürmeye başladığımızda hareket eden parçalara etki eden kuvvet titreşimin yataydan düşeye doğru değişmesine neden olur. Buradaki açısal dönüşün uygulandığı eksene bağlı olarak 3 farklı mod vardır. Roll, pitch ve yav. Temel olarak bu 3 mod ne anlama gelir? Bunu boşlukta hareket eden bir uçak örneğiyle açıklayalım isterseniz. Dronlar ya da uçaklar sapma, eğim ve yuvarlanma gibi farklı terminolojiler kullanır. Bakın buradaki şekillerde de şuradaki 3 boyut düzlemde yavın, pist ve rolün hangi anlamlara geldiği gözükmekte. Bakın rol dediğimiz uçağın sağa sola hareket etmesi, pitch dediğimiz öne ve arkaya doğru hareket etmesi, yav dediğimizde aşağı yukarı doğru hareket etmesi şeklinde. Uçağın önden arkasına uzanan eksene biz yuvarlanma, rol adını veriyoruz. Uçağın solundan sağa doğru uzanan eksene eğim, uçağın yukarıdan aşağıya doğru uzanan eksene ise yav yani yalpalama adını vermekteyiz. Buradan göründüğü üzere uçak 3 farklı hareket yapabilmekte. Bu hareket yapısına göre modülün çalışma prensibine de isterseniz bir bakalım. Rol yuvarlanma modu. X ekseni boyunca açısal bir hareket uygulandığında buradaki M1 ve M3 plakaları düzlemden yukarı ve aşağı doğru hareket edecek. Bu yuvarlanma açısında da bir değişikliğe neden olacak. İşte biz buna rol yani yuvarlanma modu adını veriyoruz. Pitch perde modu Y ekseni boyunca açısal bir hareket uygulandığında M2 ve M4 plakaları düzlemden yukarı ve aşağı doğru hareket edecek. Bu perde açısında bir değişikliğe neden olacak. İşte biz buna pitch yani perde modu adını veriyoruz. Bir diğer modumuz ise yav yani yalpalama modu. Z ekseni yani dikey eksen boyunca açısal bir hareket uygulandığında M2 ve M4 plakaları zıt yönlerde yatay olarak hareket edecektir. Bu yav açısında bir değişikliğe neden olacak. Dolayısıyla biz buradaki moda ise yav modu adını vermekteyiz. Bu şekilde sürekli hareket kapasitans değerinde bir değişime neden olacak.
ve bu değişim algılama yapısı tarafından tespit edilerek voltaj sinyaline dönüştürülecek. 3 eksenli dijital jiroskopun MEMS yapısı kalıbı da bakın şekil olarak burada gözükmekte. Buradan da bu kalıbın içerisinin nasıl olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin MPU 6050'yi daha yakından tanıyalım. Özelliklerini ve devreye bağlanışını bir görelim. MPU 6050'de 8 adet pin bulunmakta. Bakın yakından görünüşü bu şekilde. Şuradaki çipimiz bizim. Buradaki çip işlevi yapmakta. Pinlerimiz ise VCC pinimiz, yani modüle güç sağlayan artı 5 volt bağlantısı. Bu Arduino'da VCC pinine bağlanacak. GND pinimiz topraklama pini. Arduino'da GND pinine bağlantı yapılacak. SCL pini I2C arayüzü için seri saat pini. Arduino'da SCL pinine, eğer Arduino'da SCL pinini kullanmazsanız A5 pinini de kullanabilirsiniz. SDA pini veri pini. Arduino'da SDA pinine bağlanır. A4 pini de bu pin için kullanılabilir. XDA yardımcı seri veri pini. Diğer I2C sensörlerin SDA pinini MPU 6050'ye bağlamak için bu pin kullanılabilir. XCL ise yardımcı seri saat pini. Diğer I2C sensörlerin SCL pinini yine MPU 6050'ye bağlamak için kullandığımız pin. ADO, MPU 6050 ile diğer I2C aygıtlar arasındaki çakışmaları önlemek veya iki MPU 6050'yi aynı I2C veri yoluna bağlamak için kullanılır. ADO pini aynı zamanda modülün I2C adresini de belirler. Bu pin 4.7 kΩ dirençle lav durumuna çekilir. Bu nedenle ADO pinini kullanılmadığında varsayılan I2C adresi Arduino içerisinde 0x68'dir. Yani 0x68 şeklinde Arduino kodlamasında bunu belirtebiliriz. In kesme pini, yani kesme çıkış pinidir. MPU 6050 hareketlerin algılanması üzerine bir kesme üretecek şekilde programlandığında bu pini kullanabiliriz. MPU 6050 modülü Arduino ile I2C arayüzü üzerinden iletişim kurar. İki farklı I2C adresini destekler. 0x68 veya 0x69. Bu aynı veri yolunda iki MPU 6050'nin kullanmasına veya veri yolundaki diğer cihazlarla adres çakışmalarının önlenmesine olanak tanır. Modül üzerindeki bu ADO pinini bağladığımızda varsayılan I2C adresi 068. Eğer ADO pinini bir enerjiye bağlarsak, 5 volta ya da 3.3'e bağlarsak, buradaki lav durumu high konumuna çekilir ve I2C adresi olarak da 0x69'u kullanmamız gerekecektir. Bu MPU 6050'nin özellikleri nedir? 3 eksenli bir jiroskoptur. Aynı zamanda 3 eksenli bir ivme ölçerdir. Her kanal 16 bit ADC, yani analog dijital dönüştürücüye sahiptir. Her bir ekseni örneklemek için voltajı sayısallaştırmakta kullanılır. 1024 bit FIFO ara belleğine sahiptir. Dijital çıkış sıcaklık sensörü mevcut. Yani 60-50 içerisinde eksi 40 ile artı 85 derece arasındaki sıcaklıkları artı eksi 1 santigrat hassasiyetle ölçebilen gömülü bir sıcaklık sensörüne sahip. Fakat bu sıcaklık sensörü ortam sıcaklığını ölçmez. Silikon kalıbın sıcaklığıyla ilgilidir. Bu ölçümler genellikle ivme ölçer veya jiroskop kalibrasyonu telafi etmek veya sıcaklık değişimlerini tespit etmek için kullanılır. Aynı zamanda içerisinde entegre dijital hareket işlemcisi, yani DMP de mevcuttur diyebiliriz. Peki bu 6050'yi nerelerde kullanabiliriz? 3D uzaktan kumandalarda kullanabiliriz. Bu giyilebilir sağlık ekipmanlarını izleme cihazlarında kullanabiliriz. Drone konum kontrollerinde kullanabiliriz. Robotik kol kontrollerinde kullanabiliriz. El hareketi kontrol cihazlarında bununla işlevler yapabiliriz. Kendi kendini dengeleyen robotta kullanabiliriz. Yani bunun aslında bir sürü kullanım alanları mevcut diyebiliriz. Bunun Arduino bağlantısı için sadece 4 pini kullanmamız yeterli. VCC, GND, SCL ve SDA'yı kullandığımızda Arduino bağlantısını yapmış oluruz. İsterseniz bununla ilgili bir bağlantı yapalım. MPU 6050 sensörün bir test programını çalıştıralım. Sensörden verilerimizi alıp sensörümüzü bir test edelim. Bunun için görüntüyü şu şekilde biraz uzaklaştırayım. Buradaki VCC'den Arduino'nun 5 voltuna, GND üzerinden Arduino'nun GND'sine, SCL pininden Arduino'nun SCL girişine ve SDA pin çıkışından da Arduino'nun SDA pinine bağlantımı yapıyorum. Eğer bu çıkışlarınız yoksa Arduino'da A4, A5 pinlerini de
burada kullanabilirsiniz. Bağlantım bu şekilde. Şimdi isterseniz bilgisayar başında kodlarımızı görelim. Arduino kartımıza gönderip çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Değerli takipçilerim ve kıymetli izleyicilerim, sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde videolarımızı YouTube'da sizler için hazırlıyoruz. Bu yapacağımız uygulama içerisinde kendi hazırlamış olduğumuz bir uzantıyı kullanacağız. Bu uzantı M-Block içerisinde bir ilk olarak MPU 6050'yi kullanabilmenizi sağlayacak. Bu uzantıyla sensörden verileri okuyabilecek ve bu uzantıyı çeşitli projelerde kullanabileceksiniz. Hem Türkçe hem de İngilizce menülere sahip bir uzantı olacak. Bu uzantıyla bu videomuza ilave olarak bir sonraki videomuzda servo motorları eğimle hareket ettireceğiz. Bir başka videomuzda ise deprem alarmı yapacağız. Sizler bu uzantıyı ücretsiz kullanabileceksiniz. Bu uzantıya ilaveten M-Block içerisinde HC05 Bluetooth modülünü kullanabilmek için de bir uzantımız var. I2C LCD ekrana Türkçe karakterleri yazmak için de bir uzantımız bulunmakta. Bu uzantıları sizler için oluşturuyoruz ve arka planda uzun bir zaman harcıyoruz. Yalnız şuna dikkat ettim. Bu videoları YouTube içerisinde paylaştığım zaman YouTube istatistiklerinde videolarımızı izleyen kişilerin yaklaşık %80'inin abone olmayan izleyicilerden oluştuğunu gördüm. Tabi YouTube içerisinde bir üreticinin abone sayısının fazla olması, bir videodaki yorumların fazla olması, beğenilerin fazla olması o videonun daha fazla kişiye ulaşmasını ve daha fazla kişi tarafından da izlenmesini sağlamaktadır. Eğer sizler abone olmaz, videoları beğenmez ya da video hakkında bir yorum yapmazsanız bu videolar arka plana düşmekte ve daha az izleyici kitlesine ulaşmaktadır. YouTube'un işleyiş politikası da bu şekildedir. Bundan dolayı videolarımızın devamı için ve bizleri video oluşturmak adına motive etmek için sizlerin de izlediğiniz videolara katkı vermeniz önemlidir. Sizler bu katkıyı abone olarak, beğeni ve yorum yaparak sağlayabilirsiniz. Hatta YouTube beğen seçeneği içerisine hype özelliğini getirdi. Nedir bu hype özelliği? Videonun altındaki yorumları sola doğru kaydırdığınızda hype seçeneği karşınıza gelecektir. Burada ücretsiz olarak hype butonuna tıklayarak bizim videoların öne çıkarılmasını ve yeni izleyicilerle buluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu YouTube'un güzel bir özelliği. Bazı videolarda bu özelliği görebileceksiniz. Bu özelliği de kullanırsanız seviniriz. Aynı zamanda abone sayımız belli bir sayının üzerine çıktığı için YouTube içerisinde bir katıl butonu da ekledik. Bazı videolarımızı abone olanlara öncelik olarak yayınlamayı düşünüyorum. Yani aboneler bazı videolardan daha önce haberdar olacaklar, daha önce izleme şansları olacak ve o uygulama ile ilgili sorulara daha hızlı cevap alabilecekler. Hatta ileride bazı videolarımızı sadece katıl uygulamasından abone olanlara da özel olarak tasarlamayı düşünüyorum. Şimdilik o bilgi de burada bulunsun. Şimdi bu videomuzu izleyen izleyicilerimizden şunu istiyorum. Eğer abone olmayanlar var ise abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Videomuzu şimdiden beğen butonuna tıklayarak beğenebilir. Hype seçeneği ile videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra da yorum kısmına kısa bir yorum yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince bütün yorumları okumaya, yorumlara cevap vermeye ve varsa sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. MPU 6050 ivme ve gyro sensörünü çalıştırabilmek için M-Block içerisinde kodlamamızı tasarlayalım. M-Block programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğumu, sahnemi alıyorum. Hemen altından da kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu bunun içerisine alıyorum. MPU 6050'yi kullanabilmemiz için bir uzantıya ihtiyacımız var. Kendi tasarlamış olduğumuz uzantıyı M-Block içerisinden çağıracağız. Uzantılara geliyorum. Yukarıdaki arama kısmına MPU 6050 yazıyorum. Bakın en sağ tarafta bizim tasarlamış olduğumuz uzantı var. Uzantıyı ilk defa kuracaksanız buradaki artı butonuna tıklayıp uzantının yüklenmesini sağlıyorsunuz ve ekle diyerek de uzantıyı M-Block içerisine ekliyorsunuz. Kullanacağımız uzantımız geldi. Bu uzantının içerisinde kütüphaneler, her şey arka tarafta çalışır vaziyette yüklü. Siz sadece blokları sahneye yerleştirmeniz yeterli olacaktır. İlk başta ben MPU 6050'yi başlatmak istiyorum. Buradaki bloğu alıyorum. Arduino'na başladığında bloğunun altına bunu sürüklüyorum. Ve benim baud hızım da 9600 olacak. Burada iki tane baud hızı belirledik. 115.200 ve 9.600 diye. Şu an bizim çalıştırma hızımız 9.600 olacak. MPU 6050 başladığı zaman şöyle bir ifade olsun istiyorum. MPU 6050'nin bağlantısı var mı diye sorgulasın. Eğer bağlantı başarılı ise sahnedeki pandada bağlantı başarılı diye yazsın.
Bağlantı başarısızsa sahnedeki pandam da bağlantı başarısız diye yazsın. O yüzden eğer ise değilse bloğunu buradan alıp sürekli tekrarla bloğunu dışarıya çekiyorum. Şunun arasına yerleştiriyorum. Bloklarıma geliyorum MPU 6050'ye. Diyorum ki MPU 6050 bağlantısı var mı? Bunu kontrol et. Eğer varsa pandama yazı yazdıracağım. Bunun için de tabii bize yine bir uzantı lazım. Ne uzantısıydı? Yükleme modu uzantısıydı. Şuradaki arama kısmını siliyorum. Birincisi bakın Upload Mode Broadcast. Bazen burada İngilizcesi yazmakta. Kuklalar tarafında bakın yükleme modu yayını diye geçmekte. Biz iki tarafa da bunu yükleyeceğiz. Buraya bunu ekle diyorum ve buraya yükleme modu yayını olarak bir uzantı geldi. Şimdi burada diyorum ki kuklalar tarafına bir mesaj gönder. Ne mesajı göndersin? Şuradaki yükleme modu iletisini alıyorum. Bunun altına atıyorum. Burada iki tane mesaj göndereceği için bunun içlerini doldurmamız lazım farklı kelimelerle. Eğer tek bir yükleme modu iletisi gönderseydik içindeki mesaj ifadesi kalabilirdi. Burada var diye bir mesaj göndersin. Değilse de yok diye mesaj göndersin. Şu şekilde en sonunda kuklalardan da bu mesajı alacağım. Bunlarla ilgili uygulamaları çok önceki videolarımızda yapmıştık. Onları izleyerek daha fazla bilgi alabilirsiniz. MPU 6050 bloklarıma gelip diyorum ki önce X, Y, Z ivme verilerini oluştur. Yani neyi oluşturmasını isteyeceğim? AX'imi oluştur benim. AY'yi oluştur ve AZ verilerini burada oluştur. Geliyorum bu bloğumu şunun içerisine atıyorum. Bunlar benim ivme verilerim olacak. Nedir bu ivme verileri? Bu değerler cismin hangi yönde ne kadar hızlandığını gösteren veriler olacak. Örneğin cihaz düz bir yere konulduysa buradaki AZ değeri yaklaşık 16.384 yani 1G, G birimi olarak ifade edilmekte bu ivme değeri. 1G civarında bir değer verecek bize. MPU 6050 2G, 4G, 8G, 16G gibi farklı ölçüm aralıklarında da çalışabilmekte. Eğer sensörün hassasiyeti 2G değil daha yüksek bir G olarak örneğin 4G ve 8G olarak ayarlanmışsa maksimum çıkış değeri daha fazla bir değer olabilmekte. Daha sonra geldim dedim ki jiroskop değerlerini oluştur yani GX, Y ve GZ değerlerini oluşturmasını istedim. Bunlar da ham değerler. Bu bize neyi vermekte? Cihazın hangi eksen etrafında ne kadar dönmekte olduğunu gösteren bir değer. Bu da yine G değeri olarak ifade edilmekte. Bu da eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında bir değeri bize vermekte. Bunlar yine bizim için ham değerler. Bu iki değerleri oluşturacak ve biz diyeceğiz ki ivme ve jiroskop verilerini sensör üzerinden oku diyeceğim. Şimdi artık verilerimi AX, AY, AZ ve GX, GY ve GZ'leri oluşturdum sensörüm için. İvme ve verilerini dışarıya çektim. Bunları bir değişkene atayacağım. O yüzden değişkenlere geliyorum. Bunlar için bir değişken oluşturacağım. Her biri için ayrı 6 tane değişkenim olacak. Değişkenlere geliyorum. AX değişkenimi oluşturuyorum. AY değişkenimi oluşturuyorum. AZ değişkenimi oluşturuyorum. İvme değişkenlerim tamam. Jiroskop değişkenlerimi oluşturayım. GX değişkenimi oluşturdum. GY değişkeni ve GZ değişkenlerimi de burada oluşturdum. Şimdi ben buradaki bilgileri sahnede görebilmem için yine yükleme modu yayınıyla kuklalara göndermem lazım. Ne yapıyorum? Yükleme modu yayını iletisine geliyorum. Şuradaki bloğumu alıyorum. Bunun altına yerleştiriyorum. Bana mesaj olarak hangi değeri gönderecek? AX değerini gönderecek. Değişken olarak da hangi değeri kuklalar tarafına gönderecek? AX değerini gönderecek. Burada yalnız şunu yapacağım. Giden değer küsuratlı olarak göstermekte. Yani noktadan sonra iki tane daha karakter. Biz daha önceki videolarımızda da bunu yuvarla ile tam sayıya çevirmiştik. O yüzden işlemlere geliyorum. Buradaki yuvarla bloğunu alıp bunu bunun içerisine, bunu da buraya alarak bu şekilde bu bloğumu tamamlıyorum. Şimdi buradan tüm verileri kuklalar tarafına göndermem lazım. Şuradan aynısından 6 tane olacak ama değerleri farklı olacak. İsterseniz şunları kopyalayalım. Şu şekilde kopyasını çıkartalım. İçlerini değiştireceğiz. 4 oldu. Şu şekilde 5 oldu.
ve alt oldu. Burası AY olacak. Burası AZ olacak. Burası GX olacak. Burası GY olacak. Burası da GZ olacak. Peki oralar değiştiği için buraların da ne olması lazım? Değişken isimlerinin de değişmesi lazım. Değişkenlere geliyorum. AY'yi bunun içerisine, AZ'yi bunun içerisine alıyorum. GX'i bunun içerisine alıyorum. GY'yi bunun içerisine alıyorum. GZ'yi de bunun içerisine alıyorum. Gelen verilerim için de bir süre verelim. Çok kısa bir süre. 0,2 saniye, 200 milisaniyelik bir süre benim için yeterli. Bir bekleme süresi olsun, veriler çok hızlı gelmesin diye. Aygıtlar içerisinde yapacağım kodlamalar bu şekilde. Şimdi kuklalar tarafına gelip buradan kuklalara gönderdiğim sinyalleri çekip sahnemde yayınlanmasını göstereceğim. Kuklalara geliyorum. Yine uzantılara geliyorum. Buradan yine yükleme modu yayını uzantısını eklemem lazım. Bakın uzantı buraya geldi. Şimdi yükleme modu iletisini alırken bloğumu buraya alıyorum. Burada hangi mesaj gelecek? İlk başta AX mesajı buradan gelecek. AX mesajını ne gösterecek bize? Değişken olarak AX değişkeni gösterecek. Şuradaki AX değişkenini buraya alıyorum. Peki bu AX değişkeni neyi gösterecek? AX'ten aldığım değeri gösterecek. O yüzden geliyorum şuradaki bloğumu da bunun içerisine alıp bunu da AX yapıyorum. Bakın bu şekilde almış olduğum değeri sahnedeki değişkenler içerisinde göreceğim. Şimdi burasını AX için yaptım. Bunları diğer ivme ve jiroskop verileri için de yapmam lazım. O yüzden buraların kopyasını çıkartıyorum bu şekilde. Yine kaç tane olacak? 6 tane olacak. Bu şekilde yaptım. Burası AX yerine AY olacak. Buraların içi AY olacak. Buralar önemli. Buraları unutmayalım. Burası AZ yaptığımız zaman burası AZ olacak. Burası da AZ olacak. İvmeler tamam. Jiroskop verilerine gelelim. Burası GX olacak. Burası da GX olacak. Burayı GY yaptık. Burası da GY olacak. Burayı GZ yaptık. Burası GZ. Burası da GZ olacak. Bu kısım tamam. Ben aygıtlar içerisinde şuradan da bir veri göndermiştim. Panda'nın bana bağlantı başarılı ya da başarısız olarak söylemesini istemiştim. Bunu Panda'ya söylettirmek istiyorum. Diğerleri değişkenlerden alacağım verileri. Yine kuklalara geliyorum. Yükleme modu iletisi alırken bloğunu bu tarafa sürüklüyorum. Mesaj olarak aygıtlardan ne gelecek? Var mesajı gelirse görünüme geliyorum. Diyorum ki 5 saniye ne desin bize? Bağlantı başarılı şeklinde bir metin söylesin. Aynısını kopyalıyorum. Eğer bağlantı başarısız ise ne mesajı gelecek aygıtlardan? Yok mesajı gelecek. 5 saniye bize ne diye mesaj versin? Bağlantı başarısız diye bize yazısını söylesin. Kuklalar içerisindeki bloklamam da bu şekilde. Aygıtlara geldim tekrar. Sahnemi şu şekilde büyütelim. İsterseniz şuradaki değişkenleri de şöyle sahnenin üzerinde dizelim. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde dizelim. Böyle karşılıklı. Bunu da buraya aldık. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretliyorum. COM3 portu geldi buraya. Bağlan butonuna tıklıyorum. Yukarıda bağlandı diye bakın mesaj geldi. Şimdi upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Kodlar karşıya gitti. Sahnemi şu şekilde büyütüyorum.
Arduino kartımın üzerindeki reset butonuna tıklayarak kartı yeniden başlatayım ki mesaj gelsin. Bağlantı başarılı diye bakın mesaj geldi. 5 saniye süreyle bu kalacak. Ve dikkat ederseniz sensörümden verileri almaya başladım. AX verisi geldi, AY geldi, AZ verisi burada gözükmekte. GX, GY ve GZ verilerini de üst tarafta görmekteyim. Buradaki verilerin anlamı şu, bakın AZ'den 16.800 civarında bir veri okumaktayım. Normalde AZ değeri 16.384 civarı 1G'ye denk gelmekte. Bu da yer çekiminin yönünü ifade etmekte. Yani bu değer normal bir değer olduğunu görebiliyoruz. Sağ taraftaki değerlerimiz küçük değerler bakın. Bunun anlamı ise sensörün yatay durduğu, dönmediğini ifade etmekte. Tabi bunlar sıfırı göstermesi için sensörün çok hassas olması lazım. Bu yüzden çok hassas bir sensör verisi alamadığımızdan bu değerler sıfırın birazcık üzerinde, eksi değerler de burada var. Şimdi sensörümü yukarı aşağıya, sağ öne arkaya doğru hareket ettirerek verilerin değişip değişmediğini göreceğim. Öncelikli olarak bir uçtan kaldırıyorum deney tahtasını. AY değerinin bakın arttığını görebiliyorsunuz. 7300, 7700 bakın bu değere kadar geldi. Bu tarafı aşağıya doğru indiriyorum. Deney tahtasının diğer ucunu kaldırıyorum yukarıya doğru. Bu sefer de AY değeri eksilere doğru geldi bakın. Deney tahtasını düz konuma getiriyorum. Öne doğru hareket ettiriyorum deney tahtasını. Bu sefer AX değerim benim artmaya başladı. Deney tahtasını düz konuma getirip bu sefer kendi tarafıma doğru hareket ettiriyorum. Bu sefer de AX değeri eksilere doğru artmaya başladı. GX değerim de dönmeyle alakalıydı. Bakın döndürdüğüm zaman da şuradaki jiroskop verilerinin değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu uzantı sayesinde MPU 6050'yi test edebilir, verileri okuyabilir. Bu verilerle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Bundan sonraki devremizde bu uzantıyı kullanarak 2 tane servo motoru çalıştıracağız. Kameralardaki gimbal tekniği vardır. Elinizdeki kamerayı servo motorların olduğu bir düzeneye bağladığınızda düzeneyi hareket ettirseniz de kameranın sabit durmasını sağlayan bir özelliktir gimbal mekanizması. Bunun nasıl yapılabildiğini gösteren bir video hazırlayacağım. Bir sonraki videomuz o olacak. Daha sonraki videomuz ise deprem alarmı yaptıracağım M-Blok içerisinde. 2 farklı devre yaptıracağım. Bir tanesi ledli ve buzzer'lı olacak. Tek kademede sensörden aldığımız veriye göre sarsıntıyı algılayıp ona göre alarm verecek. İkinci bir devremizde ise LCD ekrandan alacağız verileri ve sarsıntıyı 3 kademede LCD ekrandan göreceğiz. Hafif sarsıntı, orta seviye ve yüksek sarsıntı şeklinde. Bunları LCD ekrandan görme imkanı bulup bu şekilde de devremizi tasarlayacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.